Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Gerçekten harika olmamış mı? Çok tatlış, minnoş bir çanta diyebiliriz. Ünlü markanın örneğini kullandım ama ben tek renk tercih ettim. Ağız detaylarını kullanmadım. Daha minimalist çalışmaya çalıştım. Bakın FY çanta aksesuarı muhteşem kitiyle hazırladım bu çantayı. Bazı aparatlarını kullanmadım. Onları başka çantalara sakladım. Onları başka çantada kullanırız. Bakın şöyle hazır tabanı var. Böyle tak çık günlük çok güzel bir çanta oldu. Ben böyle büyük çantaları da çok seviyorum ama çok küçük çantalarda ayrıca hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz çok modaydı geçtiğimiz sezon küçük çantalar. Şöyle hemen göstermek istiyorum detaylarını. Bakın şöyle ayarlanabilir uzun sapımız var. Şurada D halkalarımız var. Yine bakın çok rahat bir şekilde açıp kapatabildiğimiz bir aparatımız var. Henüz ben astar yapmadım ama daha sonra astarında çalışacağım. Şöyle tek elle bu kadar oluyor. Bakın rahatlıkla içini açabiliyorsunuz sonuna kadar. İstediğinizde de yine tek hamlede elinizle bunu kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi tek elle olduğum için şu an ben kapatamayacağım. Şöyle hemen söylemek istiyorum. Gerçekten bir tane FY rafyayı bitirdim. Üzerine çok az yani şöyle bir herhalde bir 5-10 gram kadar yeni rafyaya geçtim. Gerçekten çok az kalmıştı aslında yetmesine ama yetmedi ne yazık ki. İkinci rafyadan birazcık kullandım. Yani iki çanta aldığınızda bir tane bunu yapıp bir tane küçük bir mini bag çıkartabilirsiniz ipten. Şöyle detaylarını göstermek istiyorum. Daha önce de orijinal Prada'yı ben biliyorsunuz daha önce kanalımda yapmıştım. Üçgenli büyük boy çantasını. Onu da şöyle şuralara bir yerlere bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten o da çok güzel olmuştu. Bu da çok tatlış oldu bence. Ben 3,5 milimetrelik tığ kullandım bu çantada. Dediğim gibi FY rafyayı kullandım. Özelliklerini, detaylarını şimdi ölçüleriyle birlikte vereceğim sizlere. Şöyle söyleyeyim, benim yaptığım çantanın çevresi 46 santim. Yani şöyle yassı hale getirdiğimizde 23 santim olmuş oluyor. Boyu da 18,5 santim. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız, yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olmadıysanız haydi şimdi tam zamanı diyorum. Önce ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olun. Zil butonunu aktif hale getirin ki yayınladığım her videodan sizin de haberiniz olsun. Bu arada hype butonuna da tıklarsanız çok mutlu olurum, biliyorsunuz. Ön sıralara çıkmamız için bu da çok kıymetli. Ben çok heyecanla hemen örmek istiyorum. Herhalde yerimden kalkmadan bir oturmada öreceğim bir çanta olacak. Çok pratik. Hani bir günde yap diyoruz ya, bir günde değil bir oturmada yap diyorum ben bu çantaya. Haydi hemen hızlıca örmeye başlayalım. Şimdi gelelim başlayalım dilerseniz. Şimdi bu tarz dolaklarınızı böyle alta takılmadan, çünkü bakın boşalıyor ister istemez. Yani rafya o kadar kaygan ve güzel ki aşağıya dökülüyor, görüyorsunuz. Bunun aşağıya inip de dolağın arasına takılmaması için altına böyle bir karton koyabilirsiniz. Daha geniş olması açısından. Sabırsızlanıyorum. Hadi gelin hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim çantamızı yapmaya. Öncelikle tabanımızın tığlamasını yaparak başlayalım. Şöyle giriyorum. Bu arada tığım 3,25 milimetre. Ben yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz taban tığlaması yaptığım zaman her zaman için ya çift tığ yöntemini kullanıyorum. Bakın bunu buradan geçiriyorum bir kilitlensin diye. Ya da düşük numara tığ ile tığlamasını yapıyorum. Çünkü genişliyor ya ister istemez. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki ilmeklerimiz genişlediği için o genişlemesin diye küçük tığ numarası kullanabiliyorum. Hani bu da size tavsiye olsun. Şöyle göstereyim. Bakın gayet düzgün oldu. Geniş olmadı benim. Siz ancak dilerseniz 3 milimetre ile tığlama işlemini yapabilirsiniz. Çok böyle örgünün salaş salaş olmasını istemiyorum.
O açıdan çok büyük tığ ile çalışmayacağım. Çok sevdiğim bir örnek. Daha önce bu markanın çantasının örneği ve biliyorsunuz zaten önü üçgen olarak büyük boyunu ilk önce ben çalışmıştım. Daha önce YouTube kanalımda paylaşmıştım. Bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir çanta olmuştu. O da 2 tane ördüm ben o çantadan. Vallahi ikisini de kızlarım aldı. Çok pratik bir kol çantası o da. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz gidiyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer eliniz sizin gevşekse ve şuranız böyle düzgün gitmiyorsa yapmanız gerekeni söylüyorum. Şöyle bakın. Bu tığla girip ilmeğinizi yukarıya çekip sonrasında bunu çekmek. Yani böylelikle ilmek tepeleriniz hep çok düzgün olacak. Sıkı olacaktır. Bakın bununla çekiyoruz. Bununla çıkartıyoruz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Son derece düzgün bir şekilde ilerlemiş oluyoruz. Yapamayanlar bu şekilde yapsınlar. Eğer baktığınız tepeleriniz çok genişliyor. Bakın şu an genişledi mesela benim. Bunu sevmedim. Bu şekilde genişlediği takdirde çift tığ ile yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi üstünü örmeye başlayacağız birlikte. Ben tüm tabanın çevresine bu şekilde 2-2 dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldim sıranın sonuna. Bakın burada toplamda şu anda 68 tane ilmeğim olmuş oldu. Hemen bakın bunu sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 tane delik var. 34 delik çarpı 2, 68 tane ilmeğim oldu. Şimdi geliyorum, bunu uzatıyorum biraz. Buradaki ilk yaptığımın tepesi yok. Bakın görüyorsunuz. Şimdi onun tepesini yapacağız. İkincinin şu tepesini bir genişletiyorum ve arkadan giriyorum. Bu ipimi arkaya çekiyorum. Bu ipi arkaya çektikten sonra artık buradaki boşluktan girip arkadan ilmeğimi geçiriyorum ve yukarıya bakın bir ilmek oluşturmuş oluyorum ve bunu bir sık iğne şekline getiriyorum. Şimdi tığımı doluyorum. 1-2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum. Şimdi ben bir deneme yapmıştım. O yüzden delikleri görüyorsunuz. 1 aynı yere girdim. 2 aynı yere girdim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tığımı doluyorum. Bir tane geri geliyorum. Bakın bu arada ipi de görmüş oluyorsunuz. Söktüğümüzde herhangi bir deformasyon olmuyor. Yani tekrardan kullanabiliyorsunuz. Yerli rafyalar gibi değil. Şimdi bir geri geldim. 3 tane de buraya battım. Görüyorsunuz yelpazemizi yaptık. Şimdi en son batılan yer burasıydı. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Tığımı doluyorum. 1-2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum. Bakın 3 taneyi yaptım. Eğer gözünüz karışıyorsa sonrasında şunu yapabilirsiniz. Bir tane işaretleyici alın. Bakın bundan sonra bir boşluk bırakacağız. İkinciye gireceğiz. Batacak olduğum yer burası. Bunu takabilirsiniz her seferinde. Şimdi geri döndüm. Bu arada tabanı 3.25 milimle tığladıktan sonra 3.5 milimetreye geçtim. Onu da unutmadan hatırlatayım. Bakın ikinci kısmı da yaptık. Şimdi geliyorum işaretleyiciyi taktığım yere. Bakın buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi 1-2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum. Yine 3 tane trabzan. Bakın biraz uzata uzata yapıyorum trabzanlarımı. Şimdi hemen
Bir sonraki batacak olduğum yeri de göstereyim. Bir boşluk bırakıp yanındaki. Biraz sonra sık iğneyi yapacak olduğumuz yer burası. Şimdi geri döndüm. Bakın bir ilmek geriye dönüyorum ve hemen buraya da bir, iki ve bakın ip o kadar kaygan ve güzel bir ip ki tığda hemen nasıl aktığını görebiliyorsunuz. Bakın üçüncüyü yaptım. Şimdi nereye batıyorum? Buraya batıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz son derece güzel bir şekilde ilerliyoruz. Son kez yapıyorum. Bir, iki boşluk bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum. İki, üç. Şimdi bir geri geliyorum. Üç tane de buraya yapıyorum. Bir, iki ve üç. Evet. Şimdi bir boşluk bırakıyorum ve yanına giriyorum. Şimdi biliyorsunuz 68 tane ilmeğimiz vardı. Örneğimiz ise 5'in katları olmak zorunda. O yüzden ya 2 tane arttırma yapacaksınız ya da 3 tane eksiltme. Ben 3 tane eksiltme yapmayı tercih edeceğim. Kaptırıp yarısına kadar gelmişim. Artık bu noktadan sonra başlayacağım eksiltmelerime. Şimdi hemen birincisini yapacağım burada. Sonra ilerleyip ikinci eksiltmeyi yapacağım ve en son birleştirirken üçüncü eksiltmeyi yapmış olacağım. Bakın normalde bir ilmek boşluk bırakmam gerekiyordu ama ne yaptım? 2 boşluk bıraktım. Böylelikle burada bir eksiltme yapmış oluyorum. Aynı bu gördüğünüz şekilde diğer 2 tanesini daha yapacağız. Yani bakın şimdi başladım. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzanımı yaptım. Hemen geri dönüyorum. Yine birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Ve üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi yine sık iğne ile örneğimi tamamlayacağım. Evet, geldik sıranın sonuna. Şimdi burada şunu göstereceğim sizlere. Son trabzanın tepesi 2 taneyken buradaki ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine geliyorum ve buradan hepsini bir bu şekilde topluyorum ve ilk bakın görüyorsunuz. İlk trabzanın tepesine gelip buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ilmeğimi uzattım. Bakın kendi etrafında döndürüyorum ama parmağımı bırakmıyorum. Buradan bunu aldım. Arasından geçirdim. Ve bu şekilde buraya bir trabzan yapmış oldum. Geliyorum aynı noktaya. İkinci trabzan. Geliyorum aynı noktaya. Üçüncü trabzan. Böylelikle buraya 3 tane trabzanımı yapmış oldum. Şimdi geri dönüyorum. Sık iğnenin bu sefer bir önündeki yani şu yelpazenin son trabzanının tepesine geliyorum. 1 aynı yere tekrar girdim. 2 aynı yere tekrar girdim. Ve 3. Bakın buraya da aynı yelpazeyi koymuş oldum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesi. Yani bu trabzanları birinci grup, ikinci grup dersek ikinci grubun ilk trabzanın üstüne batıyorum. Şimdi geldim bakın sıradaki sık iğneye, sıradaki çukur noktamıza. Bu sık iğnenin bir sonrasındaki trabzanın tepesine giriyorum. Ve buraya yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın normalde olduğundan daha uzun uzun yapıyorum fark ettiyseniz trabzanlarımı. Geliyorum buradaki sık iğnenin bir öncesindeki yani son trabzanın tepesine. Tekrar yapalım şöyle. 1 2
3. Geldim buradaki 4. trabzanın tepesine. Geldim tekrar, bakın sık iğnenin bir sonrasındaki 2 ve 3. Şimdi sık iğnenin bir öncesi. Gerçekten çok keyifli ve çok hızlı üreyen, örmesi çok zevkli bir çanta yapıyoruz. Bu normalde iki renkten yapılan bir örnekti orijinalinde. Ben iki renk değil, tek renk tercih edeceğim bu çantada. Tabii siz dilerseniz mesela hasır tonlarını, işte kahve tonlarını bir araya getirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde tek renkten yapmayı tercih ettim. Bir. Eğer çift renk yapacaksanız her sırada ipi değiştireceksiniz. Bakın şimdi geldim, yine 4. trabzanın tepesine sık iğnemi yaptım. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Herhangi bir şekilde bakın kasma yok. Gayet güzel görünüyor çantamız. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Tekrar nasıl buraya birleşeceğiz, üste nasıl geçeceğiz onu göstereceğim ve sonrasında artık istediğim yüksekliğe gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi geldim sıranın sonuna. Bakın yine buraya batacakken, sık iğnemi yapacakken ne yapıyorum? Tığımda 2 taneyken bırakıyorum ve geliyorum şimdi buradaki en son ilk trabzanımızın tepesine, bakın girdim. Buradan ilmeği çıkarttım, çektim ve bu ikisinin içinden geçirdim. Şimdi buradaki, bakın bir zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum burayı. Burada örgümüz normalde şöyle. Evet. Artık döndürelim örgümüzü. Şimdi yine uzattım. Tığımı döndürdüm. Bakın bırakmıyorum elimle. Aldım buradan ilmek, arasından geçirdim. Uzattı ve bu şekilde uzun bir trabzan oluşturdum. Şimdi tekrardan aynı son trabzanın içine giriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Girdim. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Tığımı doladım. Şimdi geri geliyoruz. Buradaki son trabzanın tepesine girdim. 1 2 ve 3. 3 tane bakın trabzanımı yaptım. Şimdi sık iğnemi yapıyorum. Tekrardan geliyorum buraya. Bakın geldik. Sık iğneden bir sonraki trabzanın tepesi. 2 ve 3. Geldik. Sık iğneden bir önceki. 1 2 ve 3. Evet. Şimdi geldik buraya. Evet. Yine birleştirdik. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna kadar geleceğim. Yine buradaki şuraya yapacak olduğum sık iğneyi yaparken yine burayla birleştireceğim. Yani aynı, artık şu ikinci sırada yaptığımız işlemi her sırada yapacağız, tekrarlayacağız. Bakın hiç ek yere bu şekilde belli olmuyor. Gayet güzel bir şekilde eklemiş oluyoruz parçalarımızı. Görüyorsunuz. Bakın şöyle hiçbir şekilde tabana bir kasma yok. Gayet güzel. Şöyle bir el ütüsü yapalım. Örneklerimizi bir açtıralım. Evet. Çok güzel oluyor. Şimdi artık istediğim yüksekliğe gelene kadar örüp geliyorum. Oradan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi artık istediğim yüksekliğe geldim. Bakın görüyorsunuz. Şöyle diklemesine sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın hem burada hem burada toplam şöyle diklemesine 6. Bu durumda 6, 6, 12 sıra olmuş oluyor. Hemen ölçüsel olarak da bakalım kaç santim olmuş. Evet, 14 santime tekabül etmiş.
Bakın bu şekilde. Çantamız küçük olduğu için çok uzun yaparsak da hoş durmayacak. O yüzden şöyle bir kontrol ettim elimle. Baktım. Bence bu yeterli olacak. Çünkü bir kısım da burada ortada olacak. Biraz da böyle üst tarafta olacak. O yüzden çok böyle altı da uzun uzun olursa da kötü durabilir. Ama dediğim gibi bir sıra daha örüp 15'e de tamamlayabilirsiniz. Tığımı uzatıyorum biraz. Bakın burada bir zincirle sıkıştırmıştım hatırlarsanız. Döndürdüm. Yine bakın buraya bir trabzan yaptım. Bunu şu altındaki sık iğnenin üstü olarak kabul ediyorum. Tığımı doluyorum. Sonrasında buradaki ilk trabzanın tepesi için bir çakma trabzan yapıyorum. Sonra yanına geliyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şu tepedeki iki taneyi şimdi birlikte alacağım. Bir ilmek buradan çıkarttım. Bakın bu şekilde küçültmüş oldum. Bir tane. Yine yanındakine bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine bir çakma trabzan yaptım. En alttaki sık iğneye de bir ikili trabzan yaptım. Buradaki amacım ne? Hepsini aynı hizaya getirebilmek. Tekrar yanındakine çakma trabzan, yanındakine sık iğne. Buradaki iki taneyi ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk. Tek bir sık iğneye düşürüyorduk. Yani bir tane kestik burada. Yanındakine sık iğne. Tığımı doladım. Şimdi çakma trabzan, ikili trabzan, çakma trabzan. Yani tekli trabzan da diyebilirsiniz. Buraya geldik. İkili trabzan. Buraya geldik. Yine tekli trabzan. Şimdi sık iğne. Şimdi tepedekini kestik. Tek bir sık iğneye düşürdük. Tekrardan buraya geldim. Bir sık iğne. Pardon. Buraya bir çakma trabzan. Buraya bir ikili trabzan. Buraya bir çakma trabzan. Yine sık iğne. Evet bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Böylelikle ağız kısmını ne yaptık? Dümdüz hale getirmiş olduk. Böylece o dalgalı görüntüyü ortadan kaldırdık. Şimdi bir sıra bu şekilde dolaşalım. Başladığımız yere gelelim. Sonra üst kısmına gelince sık iğnelerimizi koyacağız. Evet geldik şimdi sıranın sonuna. İpimi uzattım. Bakın bunu atlıyorum. Bir yanındaki görüyorsunuz. Şuradaki çakma trabzanın tepesi olmuş oluyor bu. Buradan girdim. İpimi arkaya çektim. Sonrasında ipin uzantısından tekrar giriyorum ve geçirdim buraya. İlmeği çektim yukarıya. Bakın bu benim ilk sık iğnem olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra artık hep bir tane her ilmeğe bir sık iğne yaparak bir sıra bu şekilde dolaşacağım. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet yine aynı şekilde bakın ilk yaptığımız sık iğne benzeri yapının yanına geldim. Yine onu değil bir sonraki. Şöyle önden önce bir yerimizi açıyoruz ki daha rahat arkadan gelebilelim. Evet. Şimdi ipimizi çektik arkaya. Yine tutuyorum. Bakın ipin uzantısından girdim. İlmeğimi taktım. Asıldım. Sıkıştırdım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Evet şimdi bakın üzerine 1, 2, 3 tane sıra ördüm. Şimdi buraya artık ne koyacağız? Deliklerimizi koyacağız. Şimdi şöyle bir detay vermek istiyorum. Setin içinden çıkan
kuş gözleri çok büyük olduğu için ben onu kullanmaktan vazgeçtim. Yani kullanmayacağım. Onun yerine şöyle biz kendi deliklerimizi açacağız. Sadece şunu takacağım. Çünkü çantaya göre kuş gözleri çok büyük geldi. Onları daha sonra başka bir büyük çantada değerlendirebilirsiniz. Zaten onları birçok çantada kullanılabilecek şeyler. Yanlara sap takmak için kullanabilirsiniz. Yine böyle büzmeli çantalarda büzmek için kullanabilirsiniz ama dediğim gibi tekrar söylüyorum, daha büyük çantalarda kullanmanızı tavsiye ediyorum onu. Şimdi işaretleyicilerimi görüyorsunuz. Sizler rahat görün diye böyle çokça taktım. Bunlar benim boşluklarım. Bakın bu ikişer tane takmış olduğum şu gördüğünüz işaretleyiciler aslında benim boşluklarım. Bunu nasıl belirledim? Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Bakın şu şekilde şu görmüş olduğunuz şekli veriyorum ilk önce. Yani şu şekilde çiçek gibi tutuyorum ve sonrasında aslında hesaplıyorum. Nasıl hesaplıyorum? Şimdi deliklerim ikişer tane olacak ya. Ne oldu? İkişer tane delik boşluğu bıraktım. 8 tane boşluğumuz olacağı için 16 göz bu yapıyor. Sonrasında burada görmüş olduğunuz kenar kısımlara 4, ön ve arka kısma sadece 3 ilmek bırakacağım için 4, 4 daha 8, burada da 3, 3 daha 6. Ne oldu? Toplamda 14 ilmek yaptı. 14. Daha önce saymıştık. 16'da o vardı. Ne oldu? Toplamda 30 oldu. Geriye 48 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 48 tane ilmeğimizi de 12, 12, 12, 12 olacak şekilde boş bıraktım. Yani ne yapıyorum? Karşılıklı 4, 4 ilmek bırakıyorum. Ön arkada karşılıklı 3, 3 ilmek bırakıyorum ve sonrasında aralarda ise 12 ilmek bırakıyorum. Şimdi ek yerim burası. Buradan başladım. Bakın görüyorsunuz. Tam bu noktada ilk ilmeğimi yaptım. Yanına hemen ikinciyi de yapıyorum. 2 tane sık iğnem oldu. Bakın işaretleyicileri atlıyorum. Nasıl atlıyorum? Oraya 1, 2 tane zincir çekiyorum. Atladım. İşaretleyicilerin hemen yanındaki ilmekten devam ediyorum. Bakın bu şekilde buraya bir delik açmış olduk. Devam ediyorum şimdi yanından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın yine geldik işaretleyicilere. Hemen tekrardan 1, 2 tane zincir çekiyorum ve geliyorum. Atlıyorum bunları hemen yanındakine. Arada 3 tane sık iğnemiz var. Hemen bu 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tekrardan dönüyorum buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın yine 12 tane yaptım. Araya 2 tane zincir geldim. 2 boşluk bıraktım. Buradayım. Yine buraya 4 tane. Karşıda olduğu gibi karşılıklı 4, 4, karşılıklı 3, 3 şeklinde olacak. Yani şöyle göstereyim hemen. Bakın şu delikten
Bakın bu şekilde. Yani bunları sıkıştırdığımızda hemen şöyle göstermek için taktım size. Bakın böyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2 zincirimi çektim, atladım. Geldim buraya. 12 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi araya hemen 1, 2 tane zincir, tekrar atladım. 1, 2 ve 3. Yine 2 zincir, atladım burayı. Bu minimalist olan boyu. Bir tane de bunun aynısının bir boy büyüğünü çalışacağım. Sonrasında o videoyu da izleyebilirsiniz. O bir boy daha büyük olacak buna göre. Evet, bakın geldik. Son 2 taneyi de yaptım. Burada zaten 2 taneyi yapmıştım. Geldim, bu 2 taneyi de yaptım. Uzattım ilmeğimi. Yukarı bakın, buradan girdim. Arkaya çektim. Ve yine şimdi artık bunları çıkartıyoruz. İpimiz küçük olduğu için, yani ince olduğu için, bakın çok büyük delikler bırakmamıza gerek kalmadı. Şurada yanlış yapmışım, pardon. Bir tane zincir çekmişim. Onu hemen düzeltelim. 2 zincir çekmem gerekiyordu. Şimdi bunun üstüne bakın aynı şekilde devam edeceğim. Burada 2 zincir boşluğu olduğu için yine buraya 2 sık iğne yapacağım ve yanındakinden devam edeceğim. Bakın bu şekilde her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde ilerliyoruz. Sadece zincir boşluklarına geldiğimizde bakın tam bu boşluğa 2 tane. Yani böylece ilmek sayımız hiçbir şekilde değişmemiş oluyor. Ama sizin eğer kendinize ait bu kuş gözü basma aparatlarınız varsa küçük boyundan olacak şekilde basabilirsiniz. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Sonrasında aynı alt tarafında olduğu gibi üst tarafını da eşit bir şekilde olması için 3 sıra
yukarıya doğru dolaşacağım. Yani birinci sıraya dolaşmış oluyoruz. 2 sıra daha sık iğne dolaşacağım ve sonrasında artık çantamızı bitireceğiz. Şöyle bakın, çok çok tatlış bir çanta geliyor. Çok sevimli olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Dediğim gibi şu 3 sıra daha öreyim, geleyim. Ondan sonra ağız kısmını çalışıp çantamızı bitirelim. Ben ağız kısmını ters sık iğne ile dolaşacağım. Uzattım. Bir tane atladım. Yanındakine geldim. Bakın bu şekilde. Şöyle ağız kısmını ters sık iğne ile dolaşacağım. Dilerseniz ilmek kaydırmayla da dolaşabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum. Ben ağzını şöyle bir derlesin, toplasın, düzenlesin diye bu şekilde ters sık iğne örmeye karar verdim. Şunu açalım. Bakın şöyle bir taneyi atlıyorum, girdim, ilmek çektim yanına, ikisini bir çıkarttım, girdim, ilmek çıkarttım, evet, bu şekilde ağız kısmına şimdi dolaşıp geliyorum. Geldim şimdi ağız kısmına. Burada ipimi şöyle kesiyorum. Şimdi iğnemi alıyorum elime. Şu ilk başladığım noktadan çıkıyorum. Evet, bakın şöyle arkaya getirmiş oldum onu. Şu sık iğnelerin oradan çıktım. Şimdi yatayda ilmeklerimin arasından ipimi geziyorum. Şunu da söyleyeyim, bunun ucundan kestim. Bakın şöyle bir tarafından bu kadar, bir tarafından bu kadar kestim. Biraz ağız kısmını aşağıya çok fazla sarkıyordu, onu düzenledim. Şimdi son halini verdikten sonra da şimdi bakalım, ağzını tam açtığınızda bakın şöyle, şimdi bunu biraz daha keseceğim. Şöyle sonuna kadar açtığımı düşüneyim. Ağzının tam açılacak genişliğe gelmesi gerekiyor. Evet, bu kadar yeterli. Bakın şöyle. Çok fazla, çünkü çantanın boyunu da geçmesin, yani sarkarken şöyle ağzını sonuna kadar açmamız bizim için yeterli. Şimdi hop kapatıyoruz. Şunu hafif indireyim, biraz sarksın şöyle. Evet. Son derece güzel görünüyor şu anda. Daha orantılı, daha düzgün formda oldu. Dediğim gibi deliklerin görünmemesi, yani çok büyüktü. Böyle bence çok daha kullanışlı olmuş oldu çantamız. Şimdi gelelim yan taraflarına takacak olduğumuz saplarına. Saplarını takmak için D'lerimiz var. Şöyle bir sapımız var. Bakın ayarlanabilir. Bir de şöyle kelebek D'lerimiz var.
Bunları buraya normalde takıyorsunuz. Yani şöyle şu şekilde takıyorsunuz. Burada deri olarak, aksesuar olarak duruyor. Yani dilerseniz buraya bu şekilde bunu takabilirsiniz. Ama buradaki şu tam bu derinin üzerinden geçmiş oluyor bu şekilde. Dilerseniz de sadece ve sadece bunu buraya dikebilirsiniz. Yani diğerini, şunu takmadan, şu deri aparatı takmadan doğrudan bunu buraya dikersiniz ve sadece bakın şöyle sonrasında sapınızı buraya takarsınız. Ben bu şekilde yapacağım. Şimdi kelebeklerini takmayacağım. Bunun için kendi ipini kullanacağım yine. Tekrardan. Şimdi göstereceğim nasıl diktiğimi. Şu şekilde tuttuk. Tam ortaladım bakın şu yandaki deriyi. Şimdi buradan yukarıdan giriyorum. Şu alt sık iğneden çıkıyorum. Üst sık iğneden giriyorum. Alt sık iğneden çıkıyorum. Evet. Şimdi üstten çıkıyorum. Alttan tekrar giriyorum. Evet, sıkıca yaptım. Şimdi hemen yan tarafından bir yandan aynı şekilde çıkıyorum. Altta da bir yandan giriyorum. Yani bir sık iğneyi kullanmış oluyorum her seferinde. Üç sefer geçiyorum ve hemen yan taraftakine geçiyorum. Evet, hemen bir yana geçtim. Bir üst sıra, bir alt sıra. Bakın bu şekilde üçer tur geçerek güzelce sabitledim. Görüyorsunuz. D'mizi buraya takmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şöyle sık iğnelerin arasından gizleyerek ilerletiyorum. Yok edeceğim. Aynı şekilde diğer ipi de biraz uzunca yürütüyorum. Sağlam olması açısından. Tekrardan biraz daha gidelim. Evet. Bu kadar yeterli. Aynı şekilde şurada da ipimizin diğer ucu var.
Evet. Bakın bu şekilde D'mizi taktık. Şimdi aynısını diğer tarafa da dikiyorum ve geliyorum. Evet, minnoş çantamız hazır. Gerçekten çok 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 tatlı olmadı mı? Ben çok sevdim bu haliyle. Sade kalmasını. Deliklerinde dediğim gibi kuş gözleri çok büyük olduğu için takmadım. Sizler kendi tercihinize göre takabilirsiniz ama bu çanta için tavsiye etmiyorum. Çünkü bu çok minimalist bir çanta. Küçük tatlış bir çanta. Bunun dediğim gibi bir boy büyüğünü de daha sonra çalışacağım. Onun da yine aynı şekilde videosunu paylaşacağım sizlerle. Bakın şöyle tabanını görüyorsunuz. Bakın kelebeklerini takmadım. Sadece D'lerini taktım. Çünkü zaten küçük bir çanta, çok fazla aparat olsun istemedim. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla da desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.